Evet, 2025'in sonuna doğru gelirken o alıştığımız dünya düzeninin nasıl da çatırdadığına dair kanıtlar ard arda geliyor, değil mi? Daha önce hatırlarsanız Japonya'daki tahvil piyasalarını, o büyük kırılmayı, sonra da Çin'in yeni kalkınma planını hep bu çerçevede ele almıştık. Ama şimdi masaya gelen şey belki de tüm bu yıkılışın kilit taşı. Ve bu taşı yerine koyan da bizzat Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu yeni açıklanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi var ya, bu aslında doğuda başlayan o büyük değişimin kilidinin şimdi batıda da açıldığının resmen ilanı. Sakın bunu sıradan bir politika belgesi gibi düşünmeyin. Hayır, hayır. Bu, küresel güç dengelerini kökünden sarsacak yepyeni bir zihniyetin manifestosu adeta. Peki o zaman hadi gelin bu işin derinliğine bir inelim. İlk olarak Amerika'nın bu yeni stratejisinin temelinde ne var, hangi ilkeler üzerine kurulu buna bakacağız. Çünkü şu an elimizde tuttuğumuz şey önümüzdeki 10 yılları hatta daha fazlasını şekillendirecek bir yol haritası. Bu stratejinin en çarpıcı yanı ne biliyor musunuz? Artık o soğuk savaş sonrası dönemin süslü püslü, keşke şöyle olsa tarzı iyi niyet listelerinden tamamen kopmuş olması. Bu belge somut bir plan. Amaç ne, araç ne, hepsi net. Adeta diyor ki artık laf salatası bitti, icraat zamanı. İşte bu ilkeler aslında her şeyi özetliyor. Bakın ne kadar net. Ulusal çıkarın odaklı tanımı. Yani diyor ki Amerika, benim için artık dünyanın her köşesi, her sorunu öncelikli değil. Benim ulusal çıkarım neyi gerektiriyorsa bütün gücümü, paramı, dikkatimi oraya vereceğim. Geri kalan her şey bekleyebilir. Ve işte belki de en can alıcı cümlesi bu. Amerika diyor ki, benim dünyayı atlas gibi sırtımda taşıdığım günler bitti. Artık o küresel jandarmalık rolü, o bütün yükleri tek başına omuzlama devri kapandı. Zengin müttefiklerime sesleniyorum diyor. Artık herkes kendi bölgesinin güvenliğinden sorumlu. Bu mesajın özellikle bir kıtada yarattığı etki ise tam bir şok dalgası. Peki, Amerika'nın bu stratejik U-dürüşünün ilk ve en sert vurduğu yer neresi? Tabii ki Avrupa. Gelin şimdi odaklanalım çünkü bu değişimin faturası ilk olarak onlara kesiliyor ve bu fatura oldukça ağır. Bu karşılaştırma aslında Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu tokat gibi yüzüne vuruyor. Düne kadar Amerikan güvenlik şemsiyesi altında refah içinde yaşayan, sosyal bütçelere para akıtan Avrupa bir anda kendini güvenlik devleti olmak zorunda buluyor. Yani artık o paralar tanka, tüfeğe, askere gidecek ve inanın bana refah devletinden güvenlik devletine bu geçiş inanılmaz sancılı olacak. Peki bunun somut sonuçları ne olacak? İşte görüyorsunuz. Savunma harcamaları artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu da demek oluyor ki o çok övündükleri sosyal refah bütçelerinde ciddi kesintiler kapıda. Ve en önemlisi, Rusya tehdidi artık Washington'ın değil, Brüksel'in, Berlin'in, Paris'in sorunu. Bu noktada ünlü analist John Mearsheimer'ın ortaya attığı bir kavrama bakmamız lazım. Çünkü bu yaşanan değişimin Avrupa için neden bu kadar yıkıcı, neden bu kadar istikrarsızlaştırıcı olduğunu anlamanın anahtarı burada yatıyor. İşin biraz daha psikolojik boyutuna iniyoruz şimdi. İşte o kavram, Amerikan yatıştırıcısı. Ne demek bu? Şu demek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gördüğümüz o barış ve istikrar ortamı aslında Avrupa'nın kendi içinden doğmadı. Bu, Amerika'nın ezici askeri gücüyle dışarıdan dayatılan bir durumdu. Amerika, kıtanın yüzyıllardır süren o kanlı rekabetlerini, o eski düşmanlıklarını adeta bir yatıştırıcı vererek uyuttu, dondurdu. Mearsheimer'ın şu sözü bence durumu mükemmel özetliyor. Avrupa, ABD'nin varlığı sayesinde medenileşmiş bir jeopolitik alan olduğunu sanıyordu. Yani bir tür rüyadaydı. Şimdi diyor Mearsheimer, o alanın dışındaki çıplak gerçeğe geri dönebilir. İşte bu çıplak gerçek, Avrupa'nın dondurucudan çıkarılmış tarihi demek. Bütün eski rekabetler, bütün eski korkular, hepsi yeniden canlanabilir. Düşünsenize bir. O yatıştırıcının etkisi geçince ne olur? Bastırılmış ne kadar korku varsa hepsi geri döner. Almanya'nın yeniden Avrupa'ya hükmetme korkusu, Fransa ile Almanya arasındaki o eski rekabet, Polonya ve Baltık ülkelerinin Rusya karşısındaki varoluşsal paniği, bunların hepsi yeniden masaya gelebilir. Peki Amerika neden Avrupa'dan elini eteğini çekiyor? Bu bir keyfiyet mi? Hayır. Şimdi resmi büyütelim ve bu geri çekilmenin aslında çok daha büyük bir stratejik hamlenin, yani Asya'ya yönelişin bir parçası olduğunu görelim.
İşte bu tablo Amerika'nın yeni satranç tahtasını gözler önüne seriyor. Dün oyunun merkezi Avrupa ve rakip Rusya'ydı. Bugünse ana sahne Asya Pasifik ve baş rakip Çin. Bu bir tercih meselesi değil, bu bir zorunluluk. Çünkü Çin artık Amerika'nın karşısına dikebileceği hem ekonomik hem de askeri olarak denk bir güç. Dolayısıyla Amerika bütün enerjisini ve kaynaklarını asıl mücadelenin yaşanacağı bu yeni alana kaydırmak zorunda. Ve bu durum bir domino etkisi yaratıyor. Birinci adım, Amerika odağını tamamen Çin'e ve Hint-Pasifik'e kaydırıyor. İkinci adım, bölgedeki Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerine dönüp diyor ki, artık kendi başınızın çaresine bakmanız, savunmanıza daha çok para harcamanız lazım. Üçüncü adım, bütün bölge bu yeni ABD-Çin rekabeti ekseninde kendini yeniden konumlandırmak zorunda kalıyor. Hatırlayın, Japonya'nın kendini korumaya almasını, ordusunu güçlendirmesini incelemiştik. İşte o adımların sebebi tam olarak bu. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Girdiğimiz bu yeni dönem daha mı güvenli yoksa daha mı tehlikeli bir dünya demek? Gelin sonuca bağlayalım. İşte yeni dönemin alametleri bunlar. Açık konuşalım. Demokrasiye, insan haklarını savunmak artık çok daha zor olacak. Herkese eşit uygulanan bir uluslararası hukuk ilkesi büyük yara alacak. Ve en tehlikelisi, statülerini yani imparatorluklarını kaybetmek istemeyen büyük güçler çok tehlikeli kumarlar oynayabilir. Ülkeler artık taraf seçmeye zorlanacak. Aslında şunu anlamamız gerekiyor. Son 75 yıldır yaşadığımız Amerika'nın jandarmalığında geçen o dönem, tarihin normal akışında bir istisnaydı, bir parantezdi ve o parantez şimdi kapanıyor. Yani büyük güçlerin acımasız rekabetine sahne olduğu o eski haline geri dönüyor. Ve bu analizi aklımızda dönüp durması gereken o yakıcı soruyla bitirelim. Bu eski düzen tamamen çökerken o büyük imparatorluklar tahtlarını, yerlerini korumak için neleri, ne kadarını riske atacaklar? İşte bu sorunun cevabı hepimizin geleceğini belirleyecek.